merhabalar. Hoş geldiniz. Ne kadar şıksınız. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Birinci turda ilk defa konfor alanımın dışına çıktım ve kendi mutfağım dışında bir yerde yemek pişirdim. Hastanede yatıyordum, televizyona baktım. Televizyonda MasterChef çıktı. Eşime döndüm, dedim ki ben dedim MasterChef'e katılacağım. Buradan çıktıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Heyecandan böyle büyük bir coşku ve mutluluk vardı. Maalesef ben hayır diyorum. Ben merak ediyorum, sizden bir yemek daha görmek istiyorum. Evet. Peki, teşekkür ederim. Evet diyorum. Teşekkür ederim. Bu turda çıkan yemeği yapmayı çok istiyorum. Bir şeyleri gösterebilmek adına. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Mehmet Şef'in koltuğunda olmak istiyorum. Niye Biraz benim koltuğum? gözüm var gibi ama. Kızım niye başka bir koltuk değil de bu koltuğa diktin? Şimdi de sen mi geldin? Olsun, al kurban olsun sana ya. Ne yapacaksın? 10 sene sonra senin O olsun. zaman ben yemeği bırakıyorum direkt. Neydi? Birinci turda balığımı pişirirken sirke dökmüştüm yanlışlıkla. Ama o panik anında olayı toparlamak tabii ki profesyonellik istiyor. Oo, ateşler de var diyorsun yani. Evet. Ben getir bu koltuğu oraya koyuyorum. Bakalım sen hak edecek misin bunu? Evet diyorum. Ben de koskocaman bir evet de geliyor. 2 evet zaten bir sonraki tura geçmek için yeterli. Otur bakayım, koltuğa yakışıyor musun? Mehmet Şef'in koltuğuna oturdum. Ve bunu gerçekten istediğim için yaptım. Kendime güveniyorum, inanıyorum. Cansu Şenduran Özkan, Antalya'dan geliyorum. Muhasebeciyim ve astroloğum. Yemek ne yapacaksınız? Yemek ıspanak çorbası. Ispanak dışında. Ne farkı var? Benim çorbamın özelliği, Ispanak çorbası. evet ıspanak Daha ne çorbası olacak yani. ya? Hiçbir şeyle mutlu Sonra olmuyorsunuz şefi ya. biliyorsun Şu an zaten. Marslarınız çakışıyor olabilir, tartışmayın. Ne yap? Bizim burçlarımız mı çatıştı? Ne oldu şimdi? Evet. Bellidir, hissediliyor zaten yani. Lütfen karmamı bozma Mehmet. O ne oğlum? Tam adamına sor. Bilmiyorum da herkes söylüyor bana öyle. Normalde ben hani sohbet esnasında pek yemek yaptım söylenemez ama iyi bir deneyimdi. Yapabiliyormuşum. Üç eveti aldım. Mutluyum. Ben evet diyorum. Ben evet ediyorum. Ben beğendim. Ben de evet diyorum. Ben alacağım eveti. Ben devam edeceğim. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, nasıl geçti? Buradan sonra neler değişti? Ne tepkiler aldın? Çok sevindiler tabii, çok mutlu oldular. Heyecanla bugünün sonucunu bekliyorlar. Ben de normalde aslında bugün heyecanlanmamayı planlıyordum ama bugün de bayağı heyecanlıyım. Bakalım. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler Ne dedi nasılsınız? Kayra? Tebrik ettiler. Çok mutlu oldu herkes. Sizde nasıl geçti? Güzel geçti. Herkese söylediğimde çok mutlu oldular. Ufak bir kutlama yaptık. Dedim daha erken. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Var mı tahmininiz? Ne olabilir mesela bugünkü yemek Cansu Hanım? Patlıcanlı bir şey geçiyor içimden neden? Patlıcanlı bir şey. Bana da öyle geliyor. Yani buraya gelmeden önce patlıcan geçiyordu aklımdan. Sizin var mı? Benim hiçbir tahminim yok şefim. Her şey Peki olabilir. istediğiniz bir şey var mı? İnşallah şu çıkar dediğiniz bir şey var mı? Yok. Çok bir şey merak ediyorum. Cansu Hanım, siz de yıldızlarını baktınız mı bu yarışma için? Baktım tabii ki. Ne diyorlar? Olacak diyorlar. Öyle mi diyor? Ama yemeği çıkaramadım. Haritadan yemeği çıkaramadım. Biz kendi yıldızlarımızı sormuştuk da. Aa, kendi yıldızlarım. Sertan'ın şefte ne gözüküyor? Şimdi şefim sizin bakmam için doğum saatinizi bilmem lazım. Harita açmam lazım. Niye bunu uzaktan anlayamıyor musunuz ya enerji işlerini? Yok şimdi genel olarak bir yorum olur mesela. Hani güneş burcunuzu biliyorum. Ama harita çok farklı bir şey. O zaman fazla zaman kaybetmeden kutuları altında acaba ne var öğrenmek için kaldırması gerekir.
3, 2, 1. Buyurun kaldırın kutuları. Pınar Hanım sizce ne var yemekte? Yani bu soya gibi geldi. Soya mı? Yani tadına bakamadım ama görün. Ben de bakamadım. Sence? Şu an tahmin yürütemiyorum. Cansu Hanım? Sizce? Yemeği tahmin edemiyorum şu anda. Bugün sizden inanılmaz bir yemek isteyeceğiz. Fransa mutfağının klasından biri ki o kadar klasik bir yemek ki bir tane çizgi film bile üzerinde yapıldı. Ratatouille isteyeceğiz. Bir tane sebzeli yemek, bütün sebzeleri eşit olarak da yuvarlak bir şekilde keseceksiniz ince. Bundan sonra görebiliyorsunuz ki çekmece altında size bir tane tepsi verdik. İsterseniz çıkarın. Buyurun. Bütün verdiğimiz bakır tavada doldurarak böyle bir sebze turlu hazırlayacaksınız ve fırında pişirecek. Bu sebze turlu altında bir tane sebze sosu var. Üzerindeki sadece zeytinyağı ile servis edilir. Eğer MasterChef seyrettiyseniz bunun çok güzel bir yorumunu zaten Danilo Şef geçen sene yapmıştı Doğru. galiba. O mandolinle kesmişti ve halka şeklinde kesmişti. Eğer onu gördüyseniz o şekilde yapmak isterseniz yaparsınız. Her türlü yapılır bu. Zaten 19. yüzyılda 1870 gibi çıkan bir yemek. Fransa'da da dediğimiz gibi Provençal yani Nice bölgesinde çıkan bir yemek. Vegan bir yemek. Şakşuka gibi, yaz türlüsü gibi soğuk servis edilen bir yemek. Avrupa'da her kültürde bu yemeğin çeşitli versiyonları var. Böyle yaz kokan, Provence kokan, Akdeniz kokan sadece sebzelerle bize güzel bir ratatouille yapmanızı istiyoruz. Özelliği tabii fırına girmesidir. O yüzden de bakır tavanız var. Süreyi söylüyorum. ...40 dakika içinde arkadaşlar bu yemeği hazırlamanız gerekiyor. Evet, zarflarınız bu arada aşağıda. Burada önemli olan sebzeleri birbirine mümkün olduğu kadar eşit boyutta kesilmesi. Aslında türlüden çok farklı bir tarafı var ratatouille'nin. Ratatouille'de La Russe Gastronomique'de de zaten Joel Robuchon yazmıştır bunu. Ratatouille'nin özellikleri her sebzenin kendi lezzetini alabilmeniz. Yani türlü gibi bütün sebzelerin karıştığı değil, her sebzenin Kat kat. kimliğini, kişiliğini ayrı ayrı alabileceğiniz tarzda yapılması gerekiyor. O yüzden de kesimlerinin mümkün olduğunca birbirine yakın olması gerekiyor ki her sebzenin karakteri ayrı ayrı ortaya çıksın. 3, 2, 1, başlayın. Hadi bakalım. 40 dakika süreniz var. 40 dakika içinde sizden mükemmel bir yemek bekliyorum. Evet arkadaşlar burada en önemli şey biliyorsunuz zamanlama. Zamanlamaya çok iyi dikkat etmeniz gerekir. 40 dakika dediğiniz yani çabucak geçiyor. Bir ikincisi bir de gördüğünüz gibi bu sebzeleri hangi şekilde yapmak isterseniz onu en düzgün şekilde kesmeniz gerekiyor. Taze baharatları güzel kullanmanız lazım. Sosunu yapmanız gerekir. Az önce de Somer Şef'in söylediği gibi her sebzenin karakterini bunun içine alabilmemiz lazım. En büyük özelliği de şu, nasıl doğruyorsanız bu yani iş biraz kreatif. Anlatabiliyor muyum? Yani türlü şakşuka dedik de öyle karıştırılan değil yani. İşe bir karakter katmanız gerekiyor. Yaz sosu dediğinizde anladınız herhalde böyle domatesi, sarımsağı, fesleğeni. Gördüğünüz gibi harika baharatlar var. İddialı mısınız? İki yarışmacıyı göndereceksiniz bugün. Göndermeyeyim. Efendim? Göndermeyeyim. Hep beraber gelelim.
Madem göndermem gerekiyor değil mi? Hep Gelmek beraber için. gelelim. Gelemiyoruz. Burada gülmem gerekiyor değil mi? Evet. Olmaz. Siz iki rakibinizi eve göndereceksiniz. İnşallah. Rahat gönderebiliyor musunuz? 2 kişi. Ben mi? Bakalım şefim, göreceğiz birazdan. Şefim bir bilgi veriyorum ve biz size mandolina da verdik, haberin olsun. İsterseniz sebzeleri kesmek için mandolina da var orada, haberin olsun. Veya bıçakla kesebiliyorsunuz veya herhangi başka bir alette kullanmak isterseniz uygundur yani. Tamam mı? Ratatouille'nin ideal servisi aslında oda sıcaklığındadır. O yüzden biraz erken yapıp demlendirirseniz, dinlendirirseniz avantajınız olur. Yani ne çok sıcak olması lazım ne de buzdolabına girmesi lazım. Aynı İmam Bayıldı gibi aslında. Oda sıcaklığında servis edilmesi lazım. Ilık servis edilmesi lazım. Ama mantıklı anladınız yani. Anladınız hangi yemek yani siz? Şeyi soracağım, soslandırma öncesinde pişmesi gerekiyor mu? Sosun çiğden mi olması gerekiyor? Yani normalde altındaki sosu evet ayrıca aynı sebze pişiriyor. Ateşlanabiliyorsunuz. Haşlandıktan sonra çekiyorsunuz ve sos yapıyorsunuz. Bu şekilde. Yani Ayrıca. sosu, onu anlayamadım. Sosu Şimdi ayrıca bunu yani bu sizin kestiğiniz sebzeleri dışında kalan sebzelerde ya kalan parçalarda mesela haşlıyorsunuz. O da Sosun blend içine ediyorsunuz koy- ve altında koyuyorsunuz sosu. Bunlar nasıl gidiyor? Ay şefim. Nasıl sebzeyle ara? Sebzeyle iyi yani. Et varken pek tercih etmem ama yine de fena değil, yerim. Tam bir Akdeniz klasiği. Evet. Ama yani Akdeniz yemekleriyle aran nasıl? iyi ya, benim yenilebilen her şeyle aram iyi. Her şeyi yerim, hiç yemek ayırt etmem. Hayır ama yani iyi bildiğin vardır, ilgilendiğin vardır, ilgilenmediğin vardır. O açıdan sonra. Ya aslında ilgileniyorum, bu yemeği de okudum. Hatta Danilo Şef'in tarifi vardı. Ona da Yaptı da Danilo bakmıştım. Şef burada. Evet, onu da izledim ama şu an niye hiçbir şey hatırlamıyorum? Hiçbir Canım şey yani şimdi ben sana hatırlamıyorum türlü yani. yap desem yapabilir misin? Onu yaparım. Tamam, ne fark var bundan? Farkını söyle. Bunu yapamam çünkü şu vardı. Ya aslında evet, yani niyeyse bilmiyorum. Bu limitler hep kafamızda biliyorsun değil mi? Evet, o var. Hep kafamızda. Türlü deyince yapabilip ratatouille deyince yapamıyorsak kendi düşüncemize bakmamız lazım. Cansu, senin sebze yemekleriyle aran nasıl? Yeni tanışıyorum. Yeni mi tanışıyorsun? Domatesle tanışmadın daha. Ha, domatesle evet tanışıyorum. Biberle? Patlıcanla. Malzemelerin hepsini çok severim. Yani patlıcan, kabak, domates zaten seviyorum. Yeni tanıştığın Bunu ne var burada? İlk defa, yemeği ilk defa yapıyorum. Hiç bir türlüden ne farkı var? Veya şakşukadan? Güzel bir yaz türlüsü. Tamam. Hadi Anlaştık. bakalım. Biraz daha hızlı. Teşekkür ederim. Nedir bu yemekte senin dikkat ettiğin mesela? Eşitlik, yani Evet. sebzelerin eşitliği, Evet. sosun dengesi ve pişme oranı. Çok mu pişmeli, az mı pişmeli?
idealinde. Yani Hadi. çok. Ortadan cevap verme bana. En sevdiğim şeydir. Mesela dişe gelir mi pişmez? Şimdi türlü çok pişen bir sebze. Evet. Bayağı pişmesi lazım. Hafif dişe gelebilir olması ideal bence. Aynen öyle. Sebzenin karakterini kaybetmemesi çok önemli. Yaptığınız sebzeler karakterini kaybetmesin arkadaşlar. Biz size açıklamak için türlü diyoruz ama türlüde biz bayağı bir sebzeleri yumuşatırız. Bunda o kadar yumuşak değil. Daha bir al dente dediğimiz dişe gelir olması lazım. Ama tabii ki pişmiş olması lazım aynı zamanda da. Zaten işin zorluğu da bu. Evet. Kolay yemeği yapmanın da zor tarafı da bu. Zaten Ratatouille filminde de onu anlatıyor. Aynen. En güzel yemekler aslında bizim kolay zannettiğimiz çocukluğumuzdan gelen yemekler. Bu da o yemeklere müthiş bir örnek. Daha önce yaz türlüsü yaptım tabii ki. Yani şakşuka, o tarz şeyleri çok severim zaten. Soğuk tüketilen şeyleri çok seviyorum yazın. Sadece ilk duyunca böyle işte yabancı bir isim olunca insan biraz şey yapıyor. Tedirgin oluyor acaba yapabilir miyim diye. Ben yanında hani herhangi böyle tavuk et falan da çıkar diye düşündüm malzemeleri gördükten sonra da değilmiş. Yaz türlüsüymüş. Yemek aslında bildiğim bir yemek ama niyeyse böyle bir heyecandan herhalde. Okumuştum normalde bu yemeği. Yemedim daha önce ama Danilo Şef'in yaptığını da izlemiştim ama şu an yani bayağı heyecandan. Ya aslında şöyle bildiğimiz her şey kolaydır. Bilmekle alakalı bazı şeyler. Yani bana göre öyle zorluk bilmekle alakalı. Bilmediğin her şey zordur, bildiğin her şey de kolaydır. Bilmeme rağmen şu an heyecanlıyım. Detay isteyen püf noktaları olan bir yemek bence. Zor bir yemek değil. Hala fırına girmeye niyetli bir tane bile ürün yok. Ne yaptığınızı anlamaya çalışıyorum. Sebzelerin ayrı ayrı aromalarının gelmesi için ne yapmak lazım? Ayrı ayrı soslamak lazım. Bilmiyorum ben. Bir kapta. Yani bilemedim nasıl yapıldığını. Nedir durum? Bence çok rahatsınız. Ha bu arada Şefim bitirilmiyorsa 3 yarışmacı da almayız onu söyleyeyim. Yani bitmediyse bizim dediğimiz süre içerisinde tabaklara bakmıyoruz bile. Onu söyleyeyim. O yüzden çok hızlı olmanız lazım. Bizim verdiğimiz süre içinde biten tabakları tadım yapıyoruz. Tempoyu hızlandırın. Pınar kaç dakikaya biter? Fırına atman kaç dakika sürer? Ben şimdi giriyorum şefim. Büşra? 5 dakika. İlginç mutfak anılarınız var mı? Senin var mı ilginç bir mutfak anın? Küçükken var aslında. Küçükken böyle yeni yeni yemek yapmaya başlıyorum. O zaman işte televizyon programlarında tarifleri izliyorum. Sonra mutfağa geçiyorum, kendi kendime yapmaya çalışıyorum. Karaköy poğaçası vardı. Onu yapacağım işte. Malzemeleri falan ayarladım. Üstüne de böyle çörek otu serpmişler. Fırına koymuşlar. Ben de susam serptim. Fırına koydum ki onlar siyahlaşsın diye bekliyorum. Poğaçalarım yandı. Susam koyduğum için. Ha, çörek otu yerine susam koymuş. Senin var mı? İlginç anı. Fırında mı? Fırında. Hiç hatırlamıyorum şu anda. Adını hatırlıyor musun? Adımı hatırlıyorum. Pınar deyince tepki veriyorum. O da bir şey. Büşra senin var mı? Şefim ben bilmeden bir köpeğe yemek yapmıştım aslında. Nasıl yani? Bir misafir benden sipariş istemişti. Bolognese soslu makarna.
Sonrasında çok güzel bir tabak hazırladım. Müşteriye gittiğinde bunu küçük küçük doğrayabilir mi aşçımız diye bir geri geldi tabak. Sonra baktım ki evcil bir köpeğe yapmışım o tabağı. O yemişti. Böyle bir anım var. Patili dostlarımız da candır. Evet. İyi ki onlara gitmiş. Onu ben tahmin ediyorum onun nasıl bir köpek olduğunu. Değil mi? Onun kuaförü büyük ihtimalle benim kuaförden daha pahalıdır. Evet, kesinlikle öyle. Yetişmeyen yemeğin bize bir faydası yok. Bence ortalığı toparlayın. Şu anda mutfakta durmuyoruz. Mutfakta durmak yasak. Her yeri toparlıyoruz. Sebzeleri buzdolabına koyuyoruz. Fırına girdi mi? Girdim şefim. Gel. Vay. Büşra fırına girdi mi? Girecek. 2 Girecek. dakikaya, evet. Gel. Vay. Süpersin. Cansucuğum. Girdi. Girdi mi? Vay. Tamam okey. Hadi. Erkekte hizmette. Evet. Bir göreceğiz. Geldi mi mutfak anısı aklına? Yok herhalde şefim ya öyle değişik bir şey. İşte genelde böyle işte konfor alanımızda, kendi mutfağımızda keyifli, rahat bir şekilde çalışıyorduk ama tabii burası... Ne var burası? Ben de bunu anlamıyorum. Burası. İşte burada da tezgah var. Burada da yemek var. Aslında evet hani tezgah olduktan sonra her yerde yapabilmeli ama Aynen, herhalde birden yani sonuçta yarışma heyecanı da var, stres. Hayatın kendisi de bir yarışma değil mi Pınar? Kaç derecede fırın? Şu an 250 derecede. 250 mi? Evet. 180 niye değil? Birazdan düşüreceğim. Mehmet Şef 180 derece haricindeki fırınları sevmiyor. 250'ymiş ama 180 düşecekmiş şefim, sorun yok. Düşüreceğim mi 180'e? Düşüreceğim şefim. 180 olmadan Türkiye'de yemek pişmiyor da. Doğrudur. Bütün yemek kitaplarında 180 yazıyor ve benim Evet. hiçbir kitabımda bu yüzden 180 yazmıyor. Çünkü o yalan. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bazen kurabiyeler de olabiliyor. Biz denediğimiz yani 180 derecede denediğimiz bazı şeylerde olabiliyor. Ama ben sırf o uymasın diye bir 185 yazdım. Tahmin ederim. Ya bu şey abi Yarı protesto benim. 175. Öyle bir şey düşün abi. Çorbayı bile fırına 180 diyor ya. Pastacılıkta inanıyorum ben ama. %100. Ya pastacılıkta. Ama zaten pastacılık fırını da farklı fırın. Tabii. Mesela çoğu insan bilmedi yani fanlı 180, kuru 250'ye falan denk evet. aslında. Pişirme olarak. Ürünlerinizi kontrol edin, yanmasın. Nasıl hissediyorsun şimdi Pınar? Geçer misin? İnşallah bakalım. Yer misin bu ikisini? Yani yemekte beğendim de inşallah elerim. Geçer, eler. Evet. Cansu sen nasıl hissediyorsun? Memnun musun yani? Memnunum. Oldu mu bu iş? Oldu, yetiştirdim çok şükür. Artık fırıncığıma dua ediyorum. Güzel Hadi bir şey bakalım. canımın içi diye. Kaç derecede fırının? Ha, böyle oynuyorum 250, Ha, yüksek ısıda yapıyorsun. Kontrol ediyorum. Şefim serviste bakır tavayla yapacağız sanırım. Servis olduğu gibi yapabilirsiniz. Tabii ki altına temiz bir tabak koyun. Tavanızı temizleyin. Bence biraz erken alın, biraz bir soğutun. Ortalığı temizleyin bu arada. Gereksiz malzemelerinizi temizleyin. Temiz bir çalışma tezgahı
her zaman bizim için iyi bir referans olmuştur ileride nasıl çalışacağınıza dair. O yüzden tezgahlarınızı temiz tutun. Gereksiz malzemeyi kaldırın ortadan. Gereksiz malzeme kafanızı bulandırır. Temiz bir çalışma tezgahının tek faydası hijyen değil, aynı zamanda sizin kafanızı da rahatlatır. Önünüzde ne varsa onu görürsünüz. Kullanacağınız malzemeleri. Dağınık bir tezgahtan iyi bir yemek çıkması çok zor. Cansu, en sevdiğin sebze yemeği ne? Patlıcan, Patlıcan karnıyarık. diye bir yemek yok. Karnıyarık diye bir yemek var. Çok Karnıyarık. severim. Patlıcan candır. Gerisi heyecan. Gerisi heyecandır. Bunlar senin en sevdiğin sebze yemeği. Bakla galiba. Bakla. Evet, yoğurt bir de üstüne böyle dereotu Mevsiminde- bayılırım. Mevsiminde taze bakla. Zeytinyağlıydı mı? Evet. Böyle çırpılmış yoğurt ve dereotu çok hoşuma gider. Vallahi canım çekti. 5 dakika. Senin Büşra en sevdiğin sebze yemeği Taze hangisi? fasulye. Taze fasulye. Evet. Hiç sevmem. Gerçekten Hiç sevmem. bayılırım. Hesapladın mı kaç dakikası var çıkması için? Aslında 5 dakika daha dursa iyi olur ama o zaman Durur da ya, ne olacak? soğutmaya, Aman dursun 5 dakikada. soğutmaya vaktim olur. Seni mi kıracağız? Senin? 5 dakika. Dursun. Biz dakikayı açıkladığımızda bitsin de. Bir şey söyleyeyim, tekrarlıyorum. Bu yemek daha ılık derecede daha lezzetli olur. Bunlar onu almayı unutma yalnız. 10 dediğimizde buzdolabındaki yemeği saymıyoruz. 0 dediğimizde yemeklerin tezgahta olması lazım. Geçen sene yemeği ocakta unuttuğu için elenen yarışmacılarımız oldu. Bir dakika. Arkadaşlar geçen yıl orada dondurmalar karışmıştı. Bu sene tavalar karışmasın. Tavanıza sahip çıkın. ...30 saniye. On, 9, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Cansu ile başlıyoruz.
Kısaca bize anlatmak ister misin? Beğeneceğinizi ümit ediyorum. Çok güzel oldu. Memnunum. Şöyle şey yaparken mesela üf yaparsanız. Ratatouille bile üfleyerek yemek lazım. Tadına Bir şey baktınız mı Cansu Hanım? Baktım. Gerçekten mi? Patlıcan yediniz mi? Patlıcan. Evet. Okey. Sen yemeden üfledin mi abi? Ben üfledim. Üflemeden yediysen. Değişiyor. Niye sotelediniz? Daha çabuk pişebilir diye. Anladım. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Alabiliyorsunuz. Teşekkür ederim Cansu Hanım. Ve Pınar. Sizden dinleyelim kısaca. Şefim, tüm malzemelerle bir lezzetlendirmek için sos yaptım. Onunla sebzeleri lezzetlendirdim. Sosa bulayarak sırayla dizdim. Sadece zamandan dolayı hani adet olarak biraz az dizdim. Çok bol koymadım. Acı da mı kullandınız? Ha, evet, Balzamik? balzamik kullandım. Hı hı. Alabilir miyim? Tabii. Teşekkürler Pınar. Afiyet Evet, olsun Büşra. şefim. Teşekkürler. Tabağa niye kekik attın? Renk katsın diye. Sade koymak istemedim. Domates sosumu hazırladım balzamik sirkeyle. Daha sonra altına onu yerleştirip üzerine halka halka doğradığım sebzeleri yerleştirdim. Biraz daha suyundan ekleyip önce ocakta pişirmek istedim biraz. Sonrasında fırına attım. Teşekkür ederim Büşra'cığım. Afiyet olsun. Sizden kısa bir izin isteyeceğiz ve kararımıza geri döneceğiz. Birinin daha restoran tabak kalitesi. Evet arkadaşlar, göstermiş olduğunuz performansı biz değerlendirdik. Şimdi sonuçları açıklayacağız. Sizi ön tarafa alalım. Evet arkadaşlar. Vermiş olduğumuz yemeği daha az başarılı yapan bir üst tura geçemeyen yarışmacımız Cansu. Teşekkür ederim. Kabakların çok diriydi. Fazlasıyla dişe geliyordu. Daha fazla haşlama sebze tadı geliyordu. O da seni üçüncü yaptı ama Teşekkür tebrik ederim. ederiz. Teşekkür ederiz. Yemeği bitirdin. Bize 2 tane kabul edilebilir yemek sundun. İyi ki geldin.
Kayra'ya Teşekkür çok ederim. selam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Herkesin yolu açık olsun. Çok Teşekkürler, teşekkür ederim. Sağ Başarılar. olun. Kabak diriydi. Kabaklar pişene kadar da fırında tutmak zorunda kaldım. Sonuç olarak buradayım. 3. oldum. Büşra ve Pınar, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Aranızda en başarılı ve en lezzetli yemek yapan Büşra sensin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Senin yemeğindeki sıkıntı miktarın az olmasıydı. Miktar az olduğu için aslında lezzetli olan yemeğin çok fazla pişti sebzeler. Eğer o sebzelerin miktarını biraz daha çoğaltsaydın kesinlikle daha diri kalırdı bu kadar pişirme süresinde. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Doğru ilerlediğimi hissettim çünkü yani heyecanlandım her seferinde mutlulukla birlikte. O yüzden mutfak devam edecek inşallah. Hayırlısı diyelim. İyi ki Hoşça geldiniz. kalın. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Üzüldüm. Devam etmeyi çok istiyordum. Şu süreçte heyecan yönetiminde başarılı değilim sanırım. Güzel bir yemek yaptın. Güzel bir başlangıç yaptın. 3. tura hoş geldin. Teşekkür ederim. Yani burada olmak çok kıymetli benim için, çok değerli. Sizlere yemek tattırmak özellikle ve beğendirmek, bu yorumları alabilmek. Umarım bu şekilde devam eder. Güveniyorum kendime, inanıyorum. İnandığım yolda da yürüyorum. Üstüne katarak. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.